İsrail'in görünmez F-35'leri, Türk radarlarına yakalandı. Türk radar sistemleri, görünmez denilen F-35'leri bile yakaladı. İsrail uçaklarının her hareketi an be an izlendi. Detaylar şimdi başlıyor. Türk radarları, İsrail uçaklarının Suriye hava sahasına girdiği gece tüm hareketliliği detaylarıyla kaydetti. İsrail'in radara yakalanmayan uçakları bile tespit edildi. Türk radar sistemleri, İsrail uçaklarının Suriye'ye yönelik operasyon gerçekleştirdiği gece tüm hareketliliği an be an kaydetti. Suriye hava sahasında bir düzineden fazla İsrail uçağının ilk dalga olarak aldatmaca amacıyla giriş yapıp geri döndüğü tespit edildi. Bu hareketlilik üzerine Türk erken uyarı uçakları havalandı ve bölgeyi kontrol altına aldı. İlk grubun geri dönmesinin ardından İsrail uçaklarının ikinci ve üçüncü grupları Suriye hava sahasına giriş yaptı. Bu durum Türk Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi. Türk jetleri, hava sahasının korunması ve olası tehditlerin bertaraf edilmesi için teyakkuza geçti. İsrail'in radara yakalanmayan teknolojisiyle bilinen F-35 uçakları da dahil olmak üzere, tüm uçaklar Türk radarları tarafından tespit edildi. Uçakların kuyruk numaralarına kadar detaylı bilgiler kayıt altına alındı. Bu olay, Türk radar sistemlerinin etkinliğini ve bölgedeki hareketliliğin ne derece yakından izlendiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çelik Kubbe katmanlı hava savunma sistemine ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alındı. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, katmanlı hava savunma sistemlerimiz ile tüm algılayıcı ve silahlarımızın bir ağ yapısı altında birbirleriyle entegre çalışması, ortak hava resminin oluşturulması, gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine ulaştırılması ve yapay zeka destekli olarak karar vericilere sunulmasını temin eden yerli ve milli olarak geliştirmekte olduğumuz Çelik Kubbe projesi karara bağlanmıştır ifadelerine yer verildi. Çelik Kubbe, Türk savunma sanayi tarafından bir sistemler sistemi olarak geliştiriliyor. Edinilen bilgiye göre, Çelik Kubbe katmanlı hava savunma sistemi, Türk savunma sanayi tarafından geliştiriliyor. Çelik Kubbe ile Türk savunma sanayi tarafından geliştirilen Korkut, Hisar A+, Gökdemir, Göker, Gökberk, Hisar O+ ve Siper gibi hava savunma sistemleri birbirine entegre bir şekilde çalışabilecek. Silah sistemlerine ilaveten hedefin hassas takibini, teşhisini ve sınıflandırmasını gerçekleştiren radar ve elektro-optik sistemler de Çelik Kubbe içerisinde bir bütün halinde görev yapacak. İçerisinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik sistemi, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran Çelik Kubbe, Türkiye'nin hava savunma alanındaki beyni olacak. Bu doğrultuda kısa süre önce gerçekleştirilen testler sırasında Korkut, Sirem kategorisindeki bir hava hedefine karşı başarıyla denendi. Test senaryosu kapsamında radarla tespit ve takip edilen hedefe, Korkut silah sistemi tarafından üzerinde bulunan AKR radarı aracılığıyla kilit atıldı ve angajman gerçekleştirildi. Korkut tarafından ateşlenen parçacık sayısı arttırılmış 35 milimetrelik atom akıllı mühimmatı ile söz konusu hava hedefi, az sayıda mühimmat sarf edilerek başarıyla imha edildi. Böylelikle Çelik Kubbe sistemi içerisinde yer alacak Korkut'un, Sirem görevini gerçekleştirebileceği doğrulanmış oldu. Erken ihbar radar sistemleri, hava sahasının gözetlenmesi ve savunulması amacıyla hava hedeflerinin uzun menzilli tespitini ve takibini gerçekleştiren radar sistemleridir. Sistem uzun menzilli, içinde birçok tipte hava soluyan hedef ve balistik füzeleri de içeren geniş bir tehdit setine karşı etkinlik sağlamaktadır. EIS radarları, düşük radar kesit alanına sahip olan hayalet uçaklar, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi hedefleri tespit ve takip edebilmektedir. Kısa ve orta menzilli balistik füzeler tespit edilebilmekte ve tehdidin atım ve düşüm noktaları yüksek hassasiyette hesaplanabilmektedir. Radarla birlikte entegre çalışan milli uzun menzilli IFF sistemi, milli ve müttefik hava araçlarının dost olarak tanımlanabilmesine imkan vermektedir. Radar sistemleri komuta kontrol alt sisteminden lokal olarak veya kontrol ihbar merkezlerinden uzaktan kontrol edilebilmektedir.
Radar kontrol terminalleriyle birlikte çalışabilen performans değerlendirme alt sistemi, radar başarımının ölçülmesini sağlayarak doğruluk, çözünürlük ve kapsama gibi bilgilerin kullanıcıya sunulmasını sağlamaktadır. AIRS radarları, kontrol ihbar merkezlerine ve NATO hava sahası komuta ve kontrol sistemine entegre olabilmektedir. Sistem, hava ve füze savunma sistemleriyle birlikte çalışabilmekte, hedef bilgilerini silah sistemlerine doğrudan aktararak reaksiyon süresinin kısaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Sistemin sahip olduğu gelişmiş elektronik koruma kabiliyetleri sayesinde düşman unsurlarca gerçekleştirilen elektronik harp saldırılarına karşı en üst seviyede direnç sağlanabilmektedir. AIRS, veri tabanlarında yer alan tehdit özelliklerini kullanarak anti-radyasyon füzelerini tespit edebilmekte ve gereken karşı tedbirler en kısa süre içerisinde alınmaktadır. AIRS alt sistemleri, hızlı bir şekilde yer değiştirebilmeye imkan vermek için 10 ton sınıfı taktik tekerlekli araçlarla taşınabilmektedir. Sistem, yüksek harekat kabiliyeti sağlamaya yönelik olarak C-130 veya A-400M uçaklarıyla da taşınabilmektedir. AIRS sistemleri 7/24 çalışma prensibiyle kullanılacak olup, yüksek arızalar arası ortalama zaman, düşük ortalama tamir zamanı ve yüksek kullanıma hazır olma oranı sunmakta, düşük kurulum ve toplanma zamanlarıyla en üst düzeyde operasyonel beka kabiliyeti sağlamaktadır. Sistem, son derece zorlu hava koşulları altında görevini kesintisiz bir şekilde sürdürebilmektedir. Sistemin sahip olduğu gelişmiş sistem içi test yetenekleri sayesinde arızaların tespit edilme süresi en aza indirilmektedir. AIRS sistemleri, rüzgar enerji santrallerinin oluşturabileceği sahte hedef ekolarını eleyebilecek teknolojiye sahiptir. Harp alanı ve sınır güvenliği ve hava savunma sistemi denildiğinde hiç şüphesiz ki radarlar ilk akla gelen ve stratejik olarak yerli ve milli olarak üretilmesi düşünülen ve beklenilen en önemli unsurlardan. İşte bu amaçla Savunma Sanayi Başkanlığımız yaklaşık 30 yıldır radar üretimi, radar teknolojisi geliştirilmesi, tasarlanması, üretilmesi ve tabii ki bugün olduğu gibi envantere kazandırılması için sektör, kuvvetlerimiz ve kıymetli teknik personelle birlikte gayretle çalışmakta. Özellikle havadan keşif gözetleme, sınır gözetleme, deniz platformları, hava savunma sistemleri, füze sistemleri için ihtiyaç duyulan arama, gözetleme, atış kontrol, takip ve silah tespit alanında radar üretimi için, radar geliştirmek için yeni teknolojilerde üstün ülkemizi, kuvvetlerimizi üstün kılacak çalışmalar yapmak üzere sektörümüzde 25 farklı tipte 10'a yakın farklı üreticiyle beraber bu ihtiyacı karşılamak üzere gayret ve azimle çalışmaktayız. Bugün işte ayrı bir onur ve gururla ikincisinin teslimatını gerçekleştiriyor olduğumuz taşınabilir erken ihbar radar sistemimiz çok stratejik bir ürün. Bu stratejik ürünün özellikle yerli milli üretilmesi ve envantere kazandırılmasının ayrı bir huzuru var içimizde. TAIRS radarımız ki biz bunu artık bütün erken ihbar radarlarını ALP grubu olarak isimlendirdik. Bugünkü radarımızı ALP 300G ismini verdik. Bu radarın 500'e yakın kanal ile sayısal haberleşme yaptığını, sayısal verileri işleyebildiğini, bir saniyede 81 DVD'nin içereceği bilgiyi işleme kabiliyetine sahip olduğunu ifade edersem, teknik olarak, teknolojik olarak ne kadar üstün bir mühendislik sanatı ürünü olduğunu ifade etmem için yeterli olduğunu değerlendiriyorum. Radar alanında da 10 farklı ülkeye yaklaşık 40 farklı radar ihraç etmiş durumdayız. Bu önemli bir gösterge olarak değerlendiriyorum. Dünyadaki diğer ülkelerinde kullanımlarında olan İtalyan üretimi, Fransız üretimi, Amerikan üretimi çok farklı radarlar var. Bizlerin envanterlerinde de var. İşte bugün teslim ediyor olduğumuz bu radarımız, ALP 300G'miz gerek çözünürlük bakımından,
gerek menzil bakımından, gerek doğruluk bakımından bunların hepsinden üstün. Hamdolsun. Çok şükür bugünleri gördük. Bu radar biraz evvelki benden önceki konuşmalarda da değinildi. Aktif elektronik tarama özelliğine sahip. Durarak çalışıyor. İşte Alp 300G radarı kendi üzerinde 4000'in üzerinde gönderme, gönderme alma ünitesine sahip. Bu radar durarak çalışırken modüler bir şekilde bir kısmında bir arıza olduğunda veya sistem dışı kaldığında geri kalan tüm unsurlarıyla faaliyetini eksiksiz olarak yerine getirebilme özelliğine sahip. Ayrıca dönen radarlara göre bir başka üstünlüğü, bu radarımız bir periyodun tamamlamasını beklemeden yansımayı alabiliyor. Ayrıca doğrulama sinyali de göndererek, doğrulama hüzmeleri de gönderebilerek doğruluğunu ve duyarlılığını ve çözünürlüğünü daha hassas bir konuma getirebiliyor. 435 bin satırdan fazla kod var Sayın Bakanım bu radarda. 20'ye yakın patentimiz var bu ürünümüzde. 30 dakikada kuruluyor. Dual jeneratörlü, yedekli çalışılabiliyor, kesintisiz çalışabiliyor. Uzak erişime radyo link göndererek haberleşmeyi kesintisiz yapılabiliyor. 436 farklı firma bu projenin başarıyla gerçekleşmesinde katkı sağladılar. Hedef kümesinin çok geniş olduğunu, elektronik harpe dayanıklı olduğunu, bununla beraber işte bizim bu ürünü, teknolojik ürünü geliştirmemizdeki aslında bir başka görünmeyen çok önemli avantajlardan bir tanesi de bu teknolojik hakimiyetimizle birlikte çalışmayla, kuvvetimizle, ihtiyaç makamlarıyla birlikte çalışabilmeyle, ihtiyaç duyulduğu anda her an çok hızlı bir şekilde teknolojik desteğin verilebilmesi, sahaya her an ulaşılabilmesi ve bir sonraki nesil ürünlerinde işte biraz evvel sıralandı Alp ailesi, yeni ailenin fertlerinin geliştirilmesinde de çok hızlı bu kazanılan yetenekle birlikte cevap verilecek yeni ürünler birbirini takip edecek. Aselsan radar alanında son yıllarda birçok önemli başarıya imza attı ve tüm frekans bantlarında tasarım ve üretim yeteneği kazandı. 2023 yılında envantere giren Cenk ve Akrep radarları ile deniz platformu radar ailemizi tamamladık. Alp 300G ve yine bu yıl envantere girecek olan alçak irtifa radarı ile de erken ihbar ve hava savunma radar ailemizde önemli bir aşamayı da geçmiş olduk. Bizi radar liginde en üst sıraya taşıyan AESA burun radarımız Murat ile de hava platformu radarı geliştirebilen çok az sayıda ülkeden biri haline gelmiş bulunuyoruz. Bu kritik teknolojiyi F-16 platformumuza entegre ettik. İlk uçuşunu geçtiğimiz aylarda yaptık ve yine milli gururumuz Akıncı platformuna da bu radarımızı entegre etmeyi başardık. Burada sizlerle seri test uçuşlarındaki görüntülerden birini paylaşmak istedik. Böylece Aselsan olarak 2004 yılı itibariyle Türkiye'nin radar alanındaki temel bütün ihtiyaçlarını milli olarak karşılayabilir hale gelmiş bulunuyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Geleceğin teknolojilerine de şimdiden hazırlık yapıyoruz. Örneğin TOB Üniversitemizle, Gebze Teknik Üniversitemizle bugünlerde kuantum radarı geliştirmek için de Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda AESA radarında kullanılan GAN çiplerimizin ve tüm bileşenlerimizin tasarım ve üretimini Aselsan'da yapıyoruz. Tabii bununla da yetinmedik. Bilkent Üniversitemizde kurduğumuz ortak şirketimizde bu çiplerde kullanılan galyum nitrat transistörleri de millileştirmeyi başarmış bulunuyoruz. Hedefimiz 2030 yılında Aselsan'ı dünyanın en büyük 30 savunma sanayi şirketlerinden biri haline getirmektir. Bu hedefe de koşarken Aselsan'ın teknisyeninden genel müdürüne, yönetim kuruluna bütün hepsinin ortak bir vizyonunu 3 temel esasa biz indirmiş olduk. Birincisi,
bundan sonraki dönemde her ne yapıyorsak alanında en iyi ürünleri yapmayı kendimize hedef olarak almış bulunuyoruz. İkincisi, oyun değiştirici teknolojileri yapmayı kendimize görev olarak almış oluyoruz. Ve üçüncüsü de tüm bu teknolojilerle ihracat odaklı büyümeyi Aselsan'ın gelecek vizyonunun temel taşları haline getirdik. Değerli Genelkurmay Başkanım, Sayın Savunma Sanayi Başkanım, Hava Kuvvetleri Komutanım, değerli bakan yardımcılarım, çok kıymetli yöneticiler, değerli silah ve mesai arkadaşlarım ve saygıdeğer misafirler. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Bugün kahraman ordumuzun gücüne güç katacak kritik projelerden birisi olan taşınabilir erken ikaz sisteminin ilk teslimatına büyük bir mutlulukla şahitlik ediyoruz. Bu ileri teknoloji ürünümüzün ülkemize ve silahlı kuvvetlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, uluslararası ilişkilerde belirsizliklerin hakim olduğu, risk ve tehditlerin her geçen gün daha da arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Yaşanan bu hassas gelişmeler, ülkelerin güvenlik ihtiyacını öncelikli hale getirmiştir. Bu nedenle stratejik bir coğrafyada yer alan ülkemizin kendi güvenliğini sağlayabilmesi için savunma sistemlerini kendi imkan ve kabiliyetleriyle üretmesi hayati önemi haizdir. Geçmişte yaşadığımız acı tecrübeler, yerli ve milli savunma sanayimizi her ne pahasına olursa olsun geliştirmemiz gerektiğini bizlere öğretmiştir. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları stratejik vizyon, yüksek irade ve kararlı duruşları sayesinde savunma sanayi alanında büyük projeler başlatılmış, devasa adımlar atılmıştır. Bunun neticesinde birbirinden değerli firmalarımızın hemen her platformda tasarlayıp ürettiği, sürekli olarak yenilerini geliştirdiği, yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ordumuzun gücüne güç katmaktadır. Yerli ve milli üretime dayanan, böylelikle Türkiye'nin bağımsızlığına katkı sunan savunma sanayimiz, teknoloji üretme ve transfer kapasitesinin yanında ihracat performansıyla da ülke ekonomisine de güç katmaktadır. Savunma sanayimiz artık güçlü altyapısı, sürdürülebilir ekosistemi, geniş istihdam olanakları ve ürettiği birbirinden kritik projeler ile bölgesinde ve dünyada rol model durumundadır. İthal sistemlere olan ihtiyacımızın azalması ve ileri savunma teknolojilerine dayalı bir savunma sanayine sahip olmamız, politik ve ekonomik bağımsızlığımızı sağlarken, askeri ve stratejik seviyede uluslararası etkinliğimizi de artırmıştır. Başta Savunma Sanayi Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde etkin, verimli ve işbirliğine dayalı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine her geçen gün yeni ürünler dahil ediyor, ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz. Nitekim sadece son aylarda insansız savaş uçağımız Anka 3 ile yerli ve milli uçağımız Kaan'ın başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşlarını gururla izledik. Aynı şekilde insanlı hava platformlarımız Hürkuş, Hürjet, Gökbey ve Kaan'ın seri üretimine yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Yerli ve milli imkanlarla üretilen gemilerimizi ve insansız deniz aracımızı donanmamızın hizmetine alırken, yine deniz kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak torpido ve füzelerin seri üretimlerine yönelik anlaşmaları imzaladık. Bunlara ilaveten, kara kuvvetlerimizin operasyon etkinliğine değerli katkılar sağlayacak farklı çap ve özelliklerdeki 4 yerli ve milli füzemizin tedarik sözleşmelerini imzalarken, modernize edilen ilk tankımızı da teslim aldık. Bugün de yine ülkemizin savunmasına yönelik son derece kritik bir proje olan taşınabilir erken ikaz radar sistemini envanterimize katıyoruz.
Değerli misafirler, gelişen harp teknolojisiyle asimetrik risk ve tehditler savunma ve güvenlik doktrinini sürekli değiştirmektedir. Dolayısıyla artık geleneksel askeri tedbirlerin yanı sıra en modern teknolojiye dayalı modern savunma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda tehditleri erkenden tespit edip algılayan ve karşı reaksiyon üreterek etkisiz hale getirebilen radar sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Özellikle erken ikaz radar sistemleri, uçaklar ve diğer hava hedeflerinden balistik füzelere kadar geniş tehdit yelpazesini tespit edebilmekte ve menzilleri nispetinde etkisiz hale getirebilmekte. Bu yönüyle de ülkeler için muazzam bir savunma imkanı sunmaktadır. Bunun bilinciyle Türkiye olarak gerekli çalışmaları başlattık ve neticede Savunma Sanayi Başkanlığımız ve Aselsan'ımız yıllardır büyük bir gayretler üzerinde çalışarak bu radar sistemini üretmeyi başardı. Bu yeni nesil radar sistemimiz Türkiye'nin en uzun menziline sahip olması, erken ihbar yeteneği, hızlı kurulum ve toparlanma gibi etkin hareket kabiliyetiyle kendi klasmanında en donanımlı özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Yüksek operasyon becerisine sahip bu radarımız sayesinde çok yönlü tehditlerin önceden tespit ve takibini hızlı bir şekilde yapabilecek, böylece tehditlere karşı uzun menzilde etkin bir şekilde mukabele ederek ülkemizin savunma yeteneklerini büyük ölçüde artıracağız. Ayrıca personelimizin etraflıca bilgi sahibi olması, hızlı karar alarak icraata yönelmesi bakımından da radarımız ordumuza önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Değerli misafirler, şu hususu özellikle ifade etmek isterim ki, ürettiğimiz ve hizmete aldığımız her projenin bizde uyandırdığı mutluluk ve heyecan, bir sonrakini bir an önce üretme, ülkemizin ve ordumuzun istifadesine sunma azim ve kararlılığımızı artırmaktadır. Dolayısıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini en güçlü şekilde sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaya, günümüzün ve geleceğin gerektirdiği en modern sistemlerle kahraman ordumuzu donatmaya devam edeceğiz. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.